Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda MS SQL Server kurulumumuzu yapmıştık. Şimdi Management Studio'yu da kurup SQL Server'ımıza bağlanalım. Web tarayıcımı açıyorum. MS SQL Management Studio dediğimde direkt Download SQL Server Management Studio linkine tıklıyorum. Ve burada en güncel versiyonu bulabiliyorum. Şu an Management Server 19.02 versiyonu varmış. Bu ücretsiz bir araç arkadaşlar. Bunu indirip zaten kullanabiliyoruz. Evet, uygulamam indi arkadaşlar. Uygulamama çift tıklayarak kurulumu başlatıyorum. Kurulum başlarken burada size göstermek istediğim bir şey var. SQL Server 2019 Configuration Manager. Biz şimdi 2019 ürününü kurduğumuz için Configuration Manager'da o isimle geldi. 2016 kursanız burada 16 geliyor arkadaşlar. Bu bizim SQL Server'la beraber gelen konfigürasyon yöneticimiz. Burada SQL servislerini kontrol edebiliyoruz. Burada değişiklikler yapabiliyoruz ki ihtiyacımız olduğunda bunlara geleceğiz, değineceğiz. Örneğin SQL Server'a problemsiz bağlamak için bunların enable olması gerekiyor arkadaşlar. Bunların enable olması tavsiye ediliyor. Ama bu değişikliklerin geçerli olabilmesi için de SQL Server'ımızın servisini restart etmemiz gerekiyor. Buradan restart diyorum. Servisin yeniden başlamasını bekliyorum. Bu arada kurulum ekranım geldi. Bir değişiklik yapmadan install diyorum. Evet, servisimde restart oldu. Daha sonra buraya değineceğimiz için şu an burada ekstra bir ayar yapmıyoruz ve buradan çıkıyor. Şimdi Management Studio'muzun yüklenmesini bekleyeceğiz. Kurulumu gayet basit. Next, next, finish diyerek kurulumu bitirip tamamlıyoruz. Şu an kurulum başladı arkadaşlar. Sizlere bunu bekletmeyeceğim. Videomu kaydını burada durdurup kurulum tamamlandığında devam edeceğim. Management Studio kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. Close diyorum ve uygulamamı buradan bulup başlatıyorum. Siz de Management yazdığınızda gördüğünüz gibi uygulama gelecektir. Burada otomatik olarak sunucumuzun kendi adı geldi zaten arkadaşlar. Ama isim gelmeseydi buradan Database Engine diyerek buradan zaten bulabilirdik. Şimdi burada farklı bağlanma yöntemlerim var. Windows Authentication var. Şu an oturumu açmış olduğum kullanıcıyla beraber bağlanmamı sağlıyor. Bir de SQL Server Authentication var. Yani System Administrator dediğimiz SA kullanıcı adıyla beraber burada şifremizi girerek bağlanabiliyoruz. Bu kullanıcı adı burada full yetkili. Ben sistemdeki şu anki aktif olan user'ım da zaten domain ortamında administrator. Ben Windows Authentication'a gireceğim. Connect diyorum ve MS SQL Server'ıma bağlandım. Görmüş olduğunuz gibi solda bir Object Explorer var. Buradaki menüleri hepsini kullanmasak da eğitimimiz boyunca kullanacak olduklarımız var. En çok kullanılanlardan bir tanesi database arkadaşlar. Burada yeni oluşturduğunuz database'ler bu sekme altında gözüküyor. Security'ler bu database'ler için roller ve loginler tanımlayabiliyoruz. Sunucuya kim erişsin, hangi rollerle erişsin gibi işlemleri burada yapıyoruz. Ve Server Objects'te örneğin backup device ekleyebiliyoruz. Bunları göreceğiz. Replication'da replikasyon işlemleri yapılabiliyor. Ve burada Always On var arkadaşlar. Şu an bu kurulu olmadığı için hata veriyor. Management'ta da maintenance planda en çok kullanılanlardan bir tanesi otomatik olarak backup'ları aldırabiliyoruz. Index reboot'ler yaptırabiliyoruz. Burada da loglar mevcut zaten. SQL Server Agent'ta da oluşturduğumuz maintenance planlar burada bir job olarak gözüküyor. Job aktivitede de bunları izliyoruz. Alert'leri buradan görebiliyoruz ve konu böyle uzayıp gider arkadaşlar. Sizlere göstermek istediğim burada sistem database'leri var. Bunlar önemli database'ler arkadaşlar. Ne anlama geliyor bunlar? Hemen onlara değineyim. Master database önemli database'lerden bir tanesi de arkadaşlar. Bu MS SQL'in çalışması için gerekli olan bilgilerin tutulduğu database'dir. Bu olmadan SQL Server çalışamaz arkadaşlar.
Bunda ne gibi bilgiler tutuluyor? Always on'un bilgisi tutuluyor arkadaşlar, eğer ortamızda varsa. Loginler var, kaynak yönetimleri var ve hangi database'in kurulu olduğu, hangi database'in oluşturulduğu bu database içinde saklanıyor. Yani biz buradan gelip yeni bir database oluşturduğumuzda bu o bilgiyi de üzerinde barındırıyor. Konfigürasyonları üzerinde tutuyor. Yani MS SQL'in çalışması için gerekli olan bilgi ve konfigürasyonları üzerinde tutuyor. Yedekleme yaparken bunun yedeğini alıyoruz arkadaşlar. Model database'de arkadaşlar aynı instance içerisinde bulunan veri tabanları için modellerin saklandığı yerdir. Yani bunu bir nevi şablon olarak da kullanabiliyoruz. Burada veri tabanlarını oluştururken tek tek oluşturmak istediğiniz tablolar varsa model içerisinde bu tabloyu oluşturup siz database oluşturduğunuzda otomatik olarak bu tablonun gelmesini sağlıyorsunuz. Database oluştururken şablon referansı oluyor. TempDB'de ise geçici objeler saklanır. Bu geçici objeler stored prosedürler olabilir. Tablo değişkenleri olabilir. Geçici tablolar olabilir arkadaşlar. Bunlar da burada tutuluyor. MSDB database'de ise arkadaşlar SQL Server Agent'lar için, yani şu aşağıda görmüş olduğumuz agent için gerekli olan bilgilerin tutulduğu yerdir. Burada örneğin bir maintenance plan oluşturdunuz ve bunu bir schedule ettiniz. Bunun gibi bilgiler MSDB tarafında tutuluyor arkadaşlar. Ve içerisinde database mail, maintenance plans, alert ve log shipping gibi komponentleri de barındırıyor. Bu da önemli olan sistem database'lerden bir tanesi. Ama burada en önemlisi master arkadaşlar. Bunun yedeğini aldığınızda, örneğin siz database'inizde 30-40 tane login oluşturmuştunuz daha önce. Bunun yedeğini almanız, bu SQL Server'da eğer geri dönülemez bir problem yaşarsanız başka tarafta aynı konfigürasyonu ayağa kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Ondan dolayı biz sistem database'lerinin de yedeğini alıyoruz. Özellikle master'ın ve MSDB'nin yedeklerine. Buna modeli de dahil edebiliriz. TempDB zaten geçici bir database. Burada başka ne gibi panellerimiz var? Örneğin en çok kullanılanlardan bir tanesi Activity Monitor. Şu an MS SQL Server üzerinde bir database'imiz yok. O yüzden bir aktiflik göremeyeceğiz burada. Bu metrik değerlerinde. Ama aktif sistemlerde burası gayet işe yarıyor. Burayı da kullanıyoruz. Diğer başlıklara yeri geldikçe değineceğim. Şimdi programın hızlıca arayüzünden bahsetmek istedim. Bir de arkadaşlar New Query tabımız var. Burada da SQL üzerinde yapmak istediğimiz query'leri, sorguları, update, insert işlemlerini Management Studio aracılığında burada yapıyoruz. Örnek bir database ekleyince bu işlemleri zaten ben size basitçe göstereceğim. Bu video eğitim serisinde ana konumuz TSQL olmayacak ama ufak tefek küçük sorguları görmüş olacağız. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.